Daha önce panspermi ve yaşamın peşinde videolarında adını andığımız iki kavram vardı. İlksel çorba ve abiyogenez. O videolarda bu fikirleri kısaca değinip geçmiştik. Bu videoda ise yaşamın kökenine dair en eski düşüncelerden başlayarak modern laboratuvar deneylerine kadar uzanan tarihsel süreci detaylı biçimde inceleyeceğiz. Soru basit ama derin. Canlılık. Gerçekten cansız maddeden doğmuş olabilir mi? İnsanlık binlerce yıl boyunca yaşamın kökenini gözlem yoluyla anlamaya çalıştı. Antik Yunan'da Aristoteles, canlıların bazı durumlarda cansız maddeden kendiliğinden ortaya çıkabileceğini düşünüyordu. Çamurdan kurbağalar, çürüyen etten sinekler, nemli topraktan böcekler. Bu görüşe daha sonra kendiliğinden türeme denildi. Orta Çağ boyunca bu fikir neredeyse sorgulanmadan kabul edildi. Hatta 17. yüzyılda bazı tarifler bile vardı. Buğday ve kirli bir gömlek koyarsanız birkaç gün içinde fare oluşur. Bugün komik geliyor ama o dönemde mikroskop yoktu. Mikroorganizmalar bilinmiyordu. Bilim henüz doğmamıştı. 17. yüzyılda ilk ciddi itiraz geldi. Francesco Redi çürüyen et deneyini yaptı. Eti açık ve kapalı kaplara koydu. Kapalı kapta sinek oluşmadı. Açık kapta ise oluştu. Sonuç, sinekler etten değil, sineklerden geliyordu. Ardından 18. yüzyılda Lazzaro Spallanzani kaynatılmış besi sıvılarında mikroorganizma oluşmadığını gösterdi. Ama kesin darbe 19. yüzyılda geldi. Louis Pasteur kuğu boyunlu şişe deneyini yaptı. Steril besiyeri hava alabiliyor ama toz alamıyordu. Mikroorganizma oluşmadı. Boyun kırıldığında ise oluştu. Bu deneyle klasik anlamda kendiliğinden türeme fikri çöktü. Yaşam yalnızca yaşamdan geliyordu. Peki o zaman ilk yaşam nereden gelmişti? Yüzyılın sonunda yeni bir soru doğdu. Belki de bugün kendiliğinden oluşum yoktur. Ama dünyanın ilk dönemlerinde koşullar farklıydı. 1920'lerde iki bilim insanı Alexander Oparin ve J.B.S. Haldane birbirinden bağımsız olarak aynı fikri öne sürdü. İlk dünya atmosferi indirgen bir yapıdaydı. Basit gazlar enerji etkisiyle organik moleküllere dönüşmüş olabilir. Bu moleküller okyanuslarda birikmiş, zamanla karmaşıklaşmış ve ilk hücre benzeri yapılar oluşturmuş olabilir. Bu senaryoya ilksel çorba adı verildi ve böylece abiyogenez modern bilimsel bir çerçeve kazandı. Yaklaşık 4 milyar yıl önce atmosferde serbest oksijen yoktu. Metan, amonyak ve hidrojen boldu. Şimşekler sürekli enerji sağlıyordu. U, V ışınları doğrudan yüzeye ulaşıyordu. Bu koşullar organik kimya için oldukça uygundu. Basit karbon bileşikleri enerji etkisiyle daha karmaşık moleküllere dönüşebilirdi. Ama bu sadece teoriydi. Ta ki 1953 yılına kadar. 1953'te Stanley Miller, danışmanı Harold Urey ile birlikte ilk dünya atmosferini taklit eden kapalı bir sistem kurdu. İçine metan, amonyak, hidrojen, su buharı yerleştirdiler. Ardından elektrik kıvılcımları vererek şimşeği simüle ettiler. Bir hafta sonra sistemin içindeki sıvı koyulaştı. Analiz edildiğinde 20'den fazla amino asit bulundu. Bu sonuç çarpıcıydı. Yaşamın yapı taşları canlılık olmadan da oluşabiliyordu. Ancak asıl problem burada başlar. Amino asit üretmek, canlı üretmek değildir. Proteinler, lipid zarlar, nükleik asitler, bunların organize bir sistem içinde birleşmesi gerekir. Burada en kritik soru şudur: kendini kopyalayabilen ilk molekül neydi? Modern canlılık DNA'ya dayanır. Ama DNA karmaşıktır. Bu nedenle bilim insanları RNA dünyası hipotezini geliştirdi. RNA hem bilgi taşıyabilir hem de katalitik özellik gösterebilir. Yani hem genetik materyal hem de enzim gibi davranabilir. Laboratuvar ortamında bazı RNA moleküllerinin kendini kopyalayabildiği gösterildi. Bu abiyogenez için önemli bir adımdı. Günümüzde araştırmalar şunları gösteriyor. Amino asitler uzayda da oluşabiliyor. Meteorların içinde organik moleküller bulunuyor. Yağ asitleri kendiliğinden zar benzeri yapılar oluşturabiliyor. Bazı basit kimyasal ağlar metabolizma benzeri davranış sergileyebiliyor. Yani yaşamın temel bileşenleri düşündüğümüzden daha doğal süreçlerle ortaya çıkabiliyor. Ancak hala eksik olan şey
tam anlamıyla kendi kendini sürdürebilen ilk sistemin nasıl oluştuğudur. Orta Çağ'da farelerin buğdaydan oluştuğuna inanılıyordu. Bugün ise laboratuvarda amino asit sentezliyoruz. Bilim, yaşamın kökenine dair düşüncelerimizi kökten değiştirdi. Ama hala şu sorunun tam cevabına sahip değiliz. İlk gerçek canlı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Eğer ilksel çorba hipotezi doğruysa, biz milyarlarca yıl önce ilkel bir okyanusta başlayan kimyasal bir sürecin evrimleşmiş devamıyız. Bu hikaye burada bitmiyor. Bu videoda ilksel çorba ve abiyogenez kavramının tarihsel ve kimyasal temellerini inceledik. Ama yaşamın gerçekten hangi moleküler mekanizma ile başladığı sorusu hala açık. Daha sonraki bölümlerde ilk genetik sistemin RNA temelli olup olamayacağını, kendini kopyalayabilen moleküllerin nasıl evrimleşmiş olabileceğini ve okyanusların derinliklerindeki hidrotermal bacaların bu süreçte nasıl bir rol oynamış olabileceğini detaylı şekilde ele alacağız. Yaşamın kökeni tek bir deneyle çözülecek kadar basit değil. Ama her yeni bulgu bizi o ilk hücreye bir adım daha yaklaştırıyor. Bu serinin devamını kaçırmamak için kanala abone olabilir, videoyu beğenerek çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kimyadan genetiğe geçişin izini süreceğiz.